Karşımızdaki blok Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Hindistan. Bakın aynı oyun kuruluyor. Size neyi hatırlatıyor bu? Sözde Siyonistan, Kürdistan dedikleri Türkiye'nin içerisinde bir sözde harita çizip bizim Elazığ'ı bile Urdu dili ordudan gelir. Şuraya limana Gavadar limanı var burada. Çünkü Pakistan İslam dünyasının, Müslüman dünyasının tek nükleer gücüdür. Bir gazeteci sordu Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'na. Çin'le ilişkinizi nasıl tarif edersiniz diye. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi öğretim üyesi Amiral Cihat Yaycı ile yine haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle aslında yayına başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Bazı yayınlarda yapıyoruz. Bizim yayınlarımızı izleyenlerin %60'ının kanala abone olmadığını tespit ettik. Bu vesileyle sizin de aracılığınızla bir abone ol çağrısı yaparsak yayınlarımız daha çok kişiye ulaşsın isteriz. Evet, GZT kanalına ben abone olmasını çok arzu ediyorum. Çünkü bu programın hem seyredilmesi hem de kanalın tanınması açısından çok önemli. Kanal tamamen gerçekten objektif, bilimsel açıdan yayın yapıyor. Bizim bu programımız öyle bir program. Seyredenlerin de buna abone olması bizi mutlu eder. Teşekkür ederiz. Aslında sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Daha öncesinde İran yayınlarında Belucistan'ı konuşuyorduk ama Pakistan konusunda çok fazla haritada bu tarafa eğilmemiştik. Son bir saldırı sonrasında operasyonlar, Pakistan yönetiminin Hindistan destekli terör olarak nitelediği bir takım gelişmeler oldu. Şimdi Belucistan bilmeyenler için neresidir, nasıl bir öneme sahip, biz nasıl yorumlamalıyız? Şimdi Belucistan dediğimiz yer aslında şurası. Burası Pakistan. Belucistan bunun içerisinde şu bölge. Belucistan, Pakistan'ın yüz ölçümü yaklaşık 881 bin kilometre kare. 881 bin, yani bizim 783 bin kara ülkemiz olduğunu düşünürsek, yani bizden bir %12 falan civarında daha büyük bir ülkedir Pakistan. Bu arada söyleyelim, Pakistan Türkiye'nin en kadim, Türk milletinin en kadim, karşılıksız sadık dostudur. Yani dünyada bana sorsanız Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tartışmasız en kadim dostu, yok günde de zor günde de arkasında duracak olan, tartışmasız duracak olan kimdir derseniz ben Pakistan'dır derim. Onun için Pakistan ve Pakistanlılara karşı bizim çok özel bir muhabbetimiz vardır ve bu muhabbetin de kıymetini her Türk vatandaşı çok iyi bilmelidir. Şimdi 881 bin kilometre kare. Burası da yaklaşık 380 bin kilometre kare. Yaklaşık. Yani Belucistan eyaleti Pakistan'ın %40'ı civarındadır. Pakistan'ın nüfusu yaklaşık tahminlere göre 2026 yılı 250 ile 260 milyon arasında. Belucistan %40'ı olmasına rağmen Pakistan nüfusunun %3-4'ü kadardır. Yani 7-8 milyon civarında bir Beluci vardır nüfusu. Nüfusun en seyrek olduğu fakat alan olarak en büyük alan olan eyalet Belucistan eyaletidir. Şimdi nüfus az, alan büyük. Buradakilerin bir komşusu vardır. Bakın aynı oyun kuruluyor. Şimdi Pakistan'da etnik bir mühendislik yapılıyor. Siyasi bir mühendislik Pakistan üzerinde. Diyorlar ki Pakistan'da bir sürü halk vardır. Türkiye'deki gibi bak. Aynı oyun. Türkiye'de ne oynanıyorsa Pakistan'da da aynısı oynanıyor. Pencaplılar var. Nüfusu ne? 40-45 milyon. Sintler var. Nüfusu ne? 14,5 milyon. Peştunlar var. Onlar da 15 milyon civarında falan. %15'i de onlar diyor. Peştunlar var. Bunlar %40, 45, %14, 15, %15'i Peştun. Ondan sonra Belücüler var. %3, 4. Bir de muhacirler diyor. Muhacirler dediği Hindistan'dan göç etmişler Pakistan'ın kuruluşunda. Onlara da muhacirler deniliyor. Onlar da %8-9 civarında. Şimdi %40-45 Pencaplılar var. Diyorlar ki şimdi aynı şekilde. Kardeş burası bu Belüciler falan. Niye Urduca konuşuyorlar? Pakistan'ın resmi dili Urdu dili. Urdu. Urdu dili ordudan gelir. Dolayısıyla Pakistanlıların aslında Türklerle çok yakın bir tarihsel kök bağı vardır. Urduca'da binlerce Türkçe kelime vardır. Binlerce
Türkçe kelime vardır. Ve Pakistan'ın resmi dili Urdu'dur. Niye Pakistan'ın resmi dili Urdu oluyor? Niye Belüciler Belüci dili konuşmuyor? İşte ne bileyim Sintler Hindice konuşmuyor, Peştunlar Peştunca konuşmuyor falan gibi. Şimdi aynı tartışmalarla Pakistan'ın birlik bütünlüğünü bozmaya çalışıyor. Bunun arkasında da iki tane temel güç var görünen. Biri Hindistan, Pakistan'ı dağıtmak, zayıflatmak, işten parçalamak için. İkincisi de ABD. Peki efendim neden Belucistan bu kadar son yıllarda daha da öneme sahip olduğu hem Hindistan hem Amerika hem Pakistan içerisindeki durumdan da? Onun sebebi şu. Onun sebebi bu bölgede muazzam bir altın, bakır ve nadir elementler var. Dünyanın en zengin bakır ve altın kaynaklarının Belucistan'da olduğu, rezervlerin olduğu biliniyor. Birincisi bu. İkincisi Pakistan'la Çin arasındaki ilişki çok kuvvetli bir ilişki. Ve Pakistan'la Çin arasındaki ilişki burada SPEC koridoru deniliyor. China-Pakistan Ekonomik Koridor. Yani Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru. Burada şuraya limana Gavadar Limanı var burada. Çin buraya acayip yatırım yaptı. Gavadar Limanı'na. Nasıl bir öneme sahip olan? Çünkü bu orta koridorun ve Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun deniz düğüm noktası. Bu limandan çıkıyor. Buraya karayoluyla, tren yoluyla ulaşım, buradan mallarını ihraç etme. Şimdi bu Gavadar Limanı aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Dubai'nin de, Riyad'ın da, bilmem şunun da bunun da önemini daha da azaltıyor. Şimdi Gavadar Limanı'nın bir kere Amerika Birleşik Devletleri Çin'in ekonomisini de baskılamak istiyor. Amerika'nın müttefiki Hindistan'dır. Hindistan Çin'e düşmandır. Hindistan Pakistan'a düşmandır. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i rakip olarak görür. Çin'in oradaki hasmı Hindistan'dır. Hindistan'ı destekler. Şimdi bu yani şöyle buradaki denklemi kuralım. ABD ve Hindistan bloğu, Çin ve Pakistan bloğu. Bunlar burada bir mücadele var. Gavadar Limanı da bu SPEC koridoru, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun çıkış noktasıdır. Bu çıkış noktası işte tam da Belucistan'dadır. Peki bu limanın güvenliği Çin'in bir askeri anlamda da müdahale etmesine iter mi Çin'i? Orada Askeri üs anlamında değil burası. Bir askeri yani bir ticaret limanı ama tabii Çin'in müdahalesi söz konusu pek olamaz şu an itibariyle. Fakat Gavadar Limanı'nın güvenliğinin sağlanamaması durumu Çin'in bundan vazgeçmesine neden olabilir. Başka alternatiflere yöneltebilir. Ya da başka alternatif yoksa Çin zor durumda kalır, Pakistan da zor durumda kalır. Bununla birlikte biraz önce söyledim ya, Belucistan'ın bir de İran'daki kısmı var. Size neyi hatırlatıyor bu? Sözde Siyonistan, Kürdistan dedikleri Türkiye'nin içerisinde bir sözde harita çizip bizim Elazığ'ı bile onun içerisinde gösteren ki sokağa çıksa Elazığ'da bunu yapamazlar. Yani pişman olurlar. Sonra bu Irak'ta da bir parçamız var, Suriye'de de bir parçamız var, İran'da da bir parçamız var dediklerinin aynısı. Efendim İran'da da Belucistan'ın bir parçası var. Görüyor musun? Burası da hem İran'ı karıştırıyor hem Pakistan'ı karıştırıyor. Hem İran'ı karıştırıyor hem Türkiye'yi karıştırıyor. Aynı sistem. üst üste koyduğumuzda çok denk gelen bir Çok denk gelen. Ve burada da aynı motifler işleniyor. Mesela kadın teröristler. Onlara kadın savaşçı diyorlar. İşte Pakistan operasyon yapıyor. PKK, YPG'nin yaptığının aynısı. Aynı model dostumuz, kardeşimiz Pakistan için de uygulanıyor. Aynı model. İşin o kadar çok benzerliği var ki. Efendim diyor ki mesela niye Urduca kullanılıyor? Belücilerin dili kullanılsın. Belüciler kendi dillerinde eğitim olsun. Aynı. Be kardeşim Hindistan'da Hindi ve İngilizce konuşuluyor. Eyaletler var. Eyaletler birbirleriyle, eyaletlerin içerisinde herkes kendi yerel dilini konuşabilir, dilini kullanabilir. Ama eyaletler birbirleriyle İngilizce ve Hinduca dışında konuşamazlar, yazışamazlar. Üniversiteler İngilizce ve Hinduca olabilirler sadece. Başka hiçbir şey olamazlar. Amerika Birleşik Devletleri nüfusun %35'i evde İspanyolca konuşuyor. Eğitim dili asla olamaz. Devletin dili zaten İngilizceden başka bir şey olamaz. Ama Türkiye'ye gelince, Pakistan'a gelince işler değişiyor. Önce kendin bir yap bakalım.
bakalım. Önce bir kendin yap, biz bir görelim. Efendim dil bir devletin birlik bütünlüğü için çok önemlidir. Onu tartışmaya... Ben de niye açmaya kalkıyorsun? Çünkü ben senin birlik bütünlüğünü istemiyorum diyor Pakistan. Seni ben Belüciler, Pencaplılar, bilmem neciler falan diye işte ben sizleri Peştunlar bilmem ne diye şey yapmaya çalışıyorum, bölmeye çalışıyorum. Afganistan kısmında da Peştun sorunu var. Peştunları da Afganlar Afganistan yoluyla Amerika kışkırtıyor. Pakistan'ın üzerine muazzam bir oyun oynanıyor. Neden Pakistan? Sadece Çin midir mesele? Çin'i engellemek midir? Hayır. Çok dikkatli olunması lazımdır. Çünkü Pakistan, İslam dünyasının, Müslüman dünyasının tek nükleer gücüdür. Burayı bir kaos ortamına sokup karıştırıp nükleer silahlarını, nükleer teknolojisini Pakistan'ı parçalayıp elinden almaya kalkmak istiyorlar. İstikrarsızlaştırmak istiyorlar. Amerika'da peki Pakistan'ın nükleer caydırıcılığını nasıl yorumlayabiliriz o bölge için, diğer ülkelerde de? Tabii şimdi bakın Pakistan konusu burada bir nükleer çok önemli bir resmi nükleer güçtür. Yani böyle gayri resmi değil. Resmi bir nükleer güçtür ve bu nükleer silahları vasıtasıyla aslında muazzam caydırıcı. Yoksa Pakistan'a başka şeyler çok yapılabilirdi. Pakistan aynı zamanda tekrar söylüyorum. Buradan mesaj çıkar. Türkiye'nin en kötü gününde dahi arkasında tartışmasız duracak tek millet, tek devlet Pakistan'dır. Pakistan'ın gücü bize güç katar. Çok önemlidir. Buradan yola çıkarken ama dedim Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye paktı da son dönemlerde konuşuluyor. Tabii Pakistan mesela şimdi burada da bir rekabet var. Suudi Arabistan Suudlarla Birleşik Arap Emirlikleri ciddi bir rekabet içerisindedir. Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakınca daha oturuşmuş bir devlet görüntüsü vardır Suudi Arabistan'ın. Daha sistematiktir. Mesela Somali'de merkezi hükümeti desteklerler. Birleşik Arap Emirlikleri parçalanmayı destekler. Yemen'de ve Sudan'da parçalanmış devleti tercih eden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan parçalamadan ama bana müzahir bir yapı olsun der. Dolayısıyla politikaları Türkiye'ye daha yakındır Suudi Arabistan'ın ikisi arasında kıyaslayınca. Bu Türkiye'nin en kadim dostu Pakistan'da da Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasını sağlamıştır. Şunu hiç unutmamak lazımdır. Pakistan, Türkiye'nin aleyhinde bugüne kadar en ufak bir şey yapmamıştır. O nedenle Türkiye'ye Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki bu yakınlaşma Türkiye'nin öngördüğü, onayladığı, desteklediği bir yakınlaşmadır. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan yakınlaşması bu bölgede istikrar ve güvenliği sağlar. Evet, nasıl bir yansıması olacak bölgeye bu üç Tabii burası ülkenin? eğer burası böyle olursa hem savunma sanayi bakımından birbirlerini destekleyecekler. Hem Pakistan'ın nükleer şemsiyesi altında Suudi Arabistan belki daha bağımsız bir yapıya, bağımsız hareket edebilen bir, kısmen bağımsız hareket edebilen bir aktöre dönüşebilir. Ama Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ittifakı jeopolitik olarak sadece bu bölgede değil, Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da birlikte hareket ederek birlikte kazanmayı sağlayabilir ki sağlayacağını da düşünüyorum. Bu Somali'de birlikte hareket etmeyi, Libya'da birlikte hareket etmeyi, Sudan'da, Yemen'de birlikte hareket etmeyi sağlar ve bununla birlikte Suudi Arabistan'da ekonomik gücüyle Pakistan'ı desteklemesi ve Gavadar'dan limanlarından Suudi Arabistan arasında ticari ilişkilerin ulaştırma yollarının sıkça kullanımı her üç devleti de birbirlerine daha çok bağlar diye düşünüyorum. Peki efendim, bu üç ülkenin karşısında sahada birçok blok var ama en yakın ve en zıt olduğumuz bloklar kimlerdir? Kimlerle karşı karşıya gelebiliriz? Bunlar Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye. Bu bir blok. Karşımızdaki blok Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Hindistan. Bunlar da bir blok. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri çok fırsatçı, çok hızlı hareket eden, hızlı etki odaklı bir dış politika izliyor. Suudi Arabistan dengeli, uzun vadeli ve daha böyle stabil şekilde hareket ediyor. Türkiye'ye daha yakın. Onun için Suudi Arabistan aynı coğrafyada bulunan büyük abi rolünde, yani Avrupa Birliği'nin nasıl büyük abisi Almanya ise bu Arap coğrafyasında Suudi Arabistan gözüküyor ki Birleşik Arap Emirlikleri hayır benim artık falan demeye başlıyor. Bu dengeleyici bir unsur, bizim bu coğrafyadaki dengeleyici unsur. Hindistan-Pakistan dengesi dengeleyici unsur. İsrail, Türkiye zaten sürekli bir
gerilim halinde. Bunlar birbirlerini dengelemek için bu ittifaklar çok önemli. İlişkileri düzene koymak için de çok önemli aslında. Çünkü neticede sürekli çatışan değil, aslında ortak noktaları bulup yani hadi ya sen de kaybetme ben de kaybetmeyeyim, sen de kazan ben de kazanayım noktasına ulaşılabilecek bir durum. Yalnız burada çok önemli bir şey var. Pakistan ve Türkiye'de teknoloji var. Suudi Arabistan'a kıyasla. Suudi Arabistan da bu yeni yönetim tarzıyla sadece doğal kaynaklardan kazanan bir devlet olmaktan ziyade uzun vadeli teknoloji ve ticaret odaklı bir devlet olmaya yöneliyor. Hani Dubai yerine Riyad alternatifi çıkıyor. Savunma sanayinde ilerlemek istiyor. Teknolojide ilerlemek istiyor. Bunların içinde Suudi Arabistan içinde Pakistan ve Türkiye'nin desteği çok önemli. Kamil, son olarak bu paktın genişlemesi durumunda öngörünüz hangi ülkeler katılabilir, hangi ülkeler sahada desteğini görebiliriz? Şimdi bakın burada çok önemli bir şey var. Türkiye burada merkezde. Bu Şangay İşbirliği haritası ama ben göstereyim. Şimdi Türkiye merkezde burada. Pakistan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, bunlar Türkiye'nin etrafında. Bakın dikkat ederseniz Pakistan'la Azerbaycan da işbirliğine gittiler. Suudi Arabistan'la Pakistan da işbirliğine gittiler. Şimdi bunların Azerbaycan da bu işin içerisine girdiği takdirde çok önemli bir adım olacak. Bununla birlikte Türk Devletler Teşkilatı'nın diğer devletleri de buna dahil olabilirler. Ve Katar da burada çok önemli bir aktördür. Katar'ın da bunlara, bu bizim ittifaklarımıza destek vermesi için de yer alması çok daha dengeleyici ve güçlendirici bir aktör olacaktır. O bakımdan bununla birlikte Libya da bunun içerisinde. Somali, merkezi hükümet bizim için çok önemli. Merkezi hükümetin desteklenmesi Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail oyununu bozacaktır. Dikkat ederseniz Somali'de merkezi hükümeti destekleyen Suudi Arabistan, Türkiye var. Onun karşısında Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail var. Bu arada Suudi Arabistan'ın NEOM projesi, Ortagon projesi, bunlar da bölgede Dubai eksenini dengeleyen Kızıldeniz'deki simetrik pozisyonlar olacaktır. Burada Türkiye'nin NEOM'da şirketlerinin görev alması, bu bölgede faaliyet göstermesi de Türkiye'nin ekonomisini canlandıracaktır. Daha da ihracatını güçlendirecektir. O bakımdan ve bununla birlikte Türkiye'nin Afrika'daki gücü, ki Türkiye Afrika'da gerçekten güçlüdür yani. Hiç abartmıyorum. Türkiye Afrika'da kimle rekabet ediyor biliyor musunuz? Avrupa ile rekabet ediyor, bir de Çin'le rekabet ediyor. Yani bu ittifakın içerisine girmesi durumunda bunların çok ciddi şekilde etkimiz artacaktır. Hep birlikte etkimiz artacaktır. Bir de son söz olarak şunu söyleyeyim. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile 2011 yılında bir toplantıda şahit olmuştum bu konferansta. Katar'da bir gazeteci sordu Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'na. Çin'le ilişkinizi nasıl tarif edersiniz diye. Dedi ki Everest'ten daha yüksek, baldan daha tatlı dedi. Pakistan-Çin ilişkisi de böyledir. Dolayısıyla Pakistan-Çin ilişkisi ve teknoloji transferlerinde düşününce, Pakistan'ın da Türkiye'nin kadim dostu olduğu düşünülünce bundan sonrasının yorumunu siz yapın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayının başında yaptığımız çağrıyı yineleyelim. Yayını buraya kadar izleyenlere Gezide YouTube kanalına abone olması yönünde tavsiyemizi paylaşmış olalım.